Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için muhteşem bir kurabiye tarifim var. Büyük küçük herkesin çok sevdiği, yemelere doyamayacağınız çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Gofretli kurabiye tarifi. Sizler de mutlaka bu tarifimi bir kere de olsa deneyin. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle bir adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yarım çay bardağı mısır nişastası ekleyelim. Eğer mısır nişastası yoksa buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Ama her zaman mısır nişastası kurabiyelere daha kıyırlık veriyor. Mısır nişastası eklemenizi tavsiye ederim. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Dilerseniz 1 su bardağı pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. 1 paket toz vanilya ekliyorum. 2 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. Bu malzemeleri önden el çırpıcısıyla çırpıyorum. Oda sıcaklığında beklettiğim 130 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ama her zaman tüm tariflerimde olduğu gibi ben tereyağı kullanmayı tercih ediyorum. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından gerçekten farklı oluyor. 3 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm ise 125 mililitredir. Vermiş olduğum ölçüler her ne kadar tam ölçüler olsa da lütfen unu eklerken kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlamamız gerekiyor. Bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre veya unun markasına göre unun miktarında ufak tefek farklılıklar olabilir. Kontrollü eklemekte fayda var. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir kurabiye hamuru hazırladım. Kolaylıkla şekil alabiliyor. Kurabiye hamurumdan parçalar kopararak avucumun içerisinde ceviz büyüklüğünde yuvarlak şekil hazırlıyorum. Daha büyük yapabilirsiniz. Ben biraz daha böyle lokmalık olarak sevdiğim için küçük olarak hazırladım. Hatta bir tık daha küçük hazırlanabilir. Bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimin üzerine aralıklı bir şekilde kurabiyelerimi diziyorum. Bu kurabiyeyi kakaolu olarak da yapabilirsiniz. Kakaolu da çok lezzetli oluyor. Kurabiye hamuru kakaolu, dışı da çikolatalı ve gofretli. Öyle de çok lezzetli oluyor. Daha önce yapmıştım. Bu kurabiye malzeme ölçülerinden toplamda 41 adet gofretli kurabiye elde ettim. Daha çok yapmak isterseniz malzeme ölçülerinin hepsini yarı olarak arttırarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak istiyorsanız malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra 170 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda alt üst ayarda kurabiyelerimizin üzeri hafif çatlayana kadar ama rengi de çok fazla kızartmadan pişirelim. Özellikle kurabiyenin beyaz kalması, içinin güzel pişmesi çok önemli. Fırınımızda kurabiyelerimiz pişerken gofretleri rendeyle rendeleyelim. Ben bu tarifim için fındıklı, sütlü çikolatalı gofret kullandım ve 250 gram gofret tam yeterli oldu. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Gofretlerimizi bitirene kadar bu şekilde rendeleyelim. Rendeleme işlemini tamamladıktan sonra bir kenarda kurabiyemizin çikolata sosunu hazırlayalım. Tarifimde 220 gram sürülebilir çikolata kullandım. Bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ekliyorum. Öncelikle sürülebilir çikolatanızın kıvamı eğer koyu kıvamdaysa mutlaka benmari usulü eritip o şekilde sıvılaştırın. Sonra sıvı yağını ekleyin. Ama çikolatanızın kıvamı akışkansa benmari usulü eritmenize hiç gerek yok. Kurabiyelerim pişti. Yaklaşık fırında 15 dakika kadar tuttum. Gördüğünüz gibi üzerinde hafif çatlaklıklar oluştu. Tam istediğim gibi oldu. Çikolata ve sıvı yağını karıştırdıktan sonra bu şekilde bu kıvamda olduktan sonra hemen çikolataya bulayabiliriz.
Kurabiyelerimizi öncelikle çikolataya, sonra da rendelediğimiz gofretin üzerine alalım ve her tarafını gofretle kaplayalım. Dilerseniz bu şekilde kurabiyelerinizi çikolata sosu atıp o şekilde çikolatayı bulabilirsiniz. Ya da daha az çikolata kullanmak isterseniz kurabiyelerinizi çikolata sosuna batırdıktan sonra fırça yardımıyla yapabilirsiniz. Böylelikle daha az çikolata sürmüş olursunuz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülerle hem gofret hem de çikolata sosu tam yetti. Hiç kalmadı. Bu şekilde bu malzeme ölçüleriyle yapabilirsiniz. Kurabiyelerim bitene kadar soslayarak gofrete buluyorum. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Özellikle çocuklar çok seviyor. Yiyen herkes bayıldı. Sadece bir tane yetmiyor. Yedikçe yediren bir kurabiye. Hem soğuk sütle hem de kahve ile gerçekten çok yakışıyor. Bu kurabiye tarifimi üzerini süslemek için gofret yerine başka malzemelerle de yapabilirsiniz. Kurabiyenizi pişirdikten sonra yine aynı şekilde çikolata sosuna batırıp üzeri için file fındık, file badem veya fıstıkla farklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Veya sadece çikolata sosuna batırdıktan sonra üzerine beyaz çikolatayla çizgiler yapıp süsleyebilirsiniz. Ya da üzerine mısır gevrekle, Coco Pops'la da süsleyebilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. 41 adet çıkan bu kurabiyemizi onar onar bu şekilde farklı farklı rengarenkte hazırlayabilirsiniz. Bu tarifimi sizler de denedikten sonra yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olur. Kurabiyelerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Gofretli kurabiyelerim hazır. Bu aşamadan sonra dilerseniz sütlü çikolatayı benmari usulü eritip sıkma torbasına alıp üzerinde çizgiler oluşturup servis edebilirsiniz. Ben de şimdi sunum tabağına kurabiyelerimi diziyorum. Sizlere yakından iç dokusunun kıvamını göstermek istiyorum. Hem şık görseliyle hem de lezzetiyle favori kurabiyeniz olacağına eminim. Sizler yakından iç dokusunun kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Teker teker okuyup dikkate alacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.